Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne mutlu bana ki merak edenlerim var, bekleyenlerim var. Çok şükür sağ salimim. Bir elimi yaktım böyle biftek gibi pürmüzle. Çok çok acı verdi. Bir de dün bir mahkeme vardı ona gittim. Onun haricinde bazen ben de motivemi kaybediyorum. Niye diyeceksiniz? Bu işi yapmak risk işi. İnsanları karşına alıyorsun. Hele dobraysan, bazen arkadaşlarını da dümdüz eleştiriyorsan, merhaba dediğin insanları, kendi camianı dümdüz eleştiriyorsan yalnız ve arkadaşsız kalıyorsun. Bütün bunları göze aldıktan sonra senin yaptığın başarıda biri yurt dışında senin tam 15 katını kazanıyor. 15 kat. Ve sen burada bunun 15'te birine razı oluyorsun. Üçüncü dünya ülkesi gibi. Üstelik %15'ini devlete veriyorsun. Ondan sonra vergi olarak, ondan sonra da yani zaten bütün bu emek, çaba, dostlarını kaybetme, risk alma. Sonra biri sana bana kaşın üzerinde gözün var dedi diye, ki Mert Vidin'i davasında olduğu gibi birebir söylediklerim çıkmasına, kendisi şu anda kırmızı bültenle aranmasına rağmen ben ceza alıyorum bunları söylediğim için, hesaplara cezası üstelik. Yani bunlara bakınca diyorum ki bazen küsüyorum. Sonra diyorum ki ya Seda, sen bunu e, izleyenlerin için, sevdiğin insanlar için, inandığın şeyler için yapıyorsun. Boş ver diyorum, yapmaya devam et. Hadi diyorum ve karşınıza tekrar geri geliyorum. Siz oldukça ben de burada olmaya devam edeceğim efendim. Şimdi sabah uyandık. Neye uyandık? Yine bir başka operasyona uyandık. Benim en dikkatimi çeken isimler o operasyonda Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu. Bir izleyelim bakalım başka kimler var. Bu aralar bayağı bir çocuk pozitife doğru gidiyor. Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci. İş adamları da var, çok önemli. Koskoca Vatan Bilgisayar'ın sahibi falan var işin içinde. Bir verelim. Sinde yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sanat ve medya dünyasından da bazı isimler yer aldı. Operasyonda model ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, şarkıcı Berdan Mardini, besteci ve müzik yapımcısı Ozan Doğulu, şarkıcı ve söz yazarı Yaşar İpek, oyuncu Enis Arıkan ve sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin de bulunduğu öğrenildi. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Peki bir şey soracağım. Bu isimleri biliyoruz hepimiz. Konuşuluyordu değil mi? Vardır böyle bu isimler hakkında konuşulan şeyler. Sanat dünyasında, sosyetede. Arkadaş, peki ya Sezen Aksu? Bütün sanat camiası Sezen Aksu'nun böyle bir alışkanlığı olduğunu ve evinde bunu kendi yanına giden öğrencilerine, yanındakilerine falan hep ikram ettiğini falan konuşur. 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır bu konuşulur hep. Hani bu vefat eden uzaydan tutun da işte yanına kim gidiyorsa hepsine, bütün hani irili ufaklı sanatçılara bunu böyle çay kahve ikram eder gibi ettiği, hatta bir haykırış vardı, Sezen bunu genç sanatçılara aşılıyor diye, geçtiğimiz günler. Sezen Aksu'nun kapısı çalınmaz mı mesela? O kadar güçlü mü o? Yıldız Tilbe konuşulur. Hareketlerinden de bazen hatta şüphelenilir. Hiç biri şüphelenip gel seni de bir alalım kanını suyunu kılını demez mi mesela? Yani ben şöyle düşünüyorum, bir an geliyor, biri batıyor, onu alıyorlar ve bir bakıyorlar içeride yani. Sonra zaten tutuklanacak gibi değil. Hani zaten satmıyorsan, temin etmiyorsan, kullandırtmıyorsan, kendin için kullanıyorsan tutuklanmıyorsun. Tutuklanacak gibi değil, salıyorlar yani. Peki bu koca koca isimler bir Deniz Sekin'in akıbetine uğramıyor. Neden ya? Uğrasınlar, beter olsunlar, Allah'ım cehennemlerde yansınlar istemiyorum. Ama bakın bazı şeyler döner devlette ve derin devlette. Mesela Yıldız Tilbe durup dururken 300 bin dolar bir yere bağış yapıyor. Sezen Aksu'nun gizli bağışları vardır. Zamanında Müslüm Baba için söylerlerdi. Yani arkadaşlar, söyleniliyor, bu konuşuluyor. Ben yanında mıydım, değildim, gördüm mü? Hayır. Ama ben kardeşim bunu bu sektöre girdiğimden beri her oturduğum yerde, her konuşmanın içerisinde herkesten duyarım yani. Gizli bir bilgi değildir, siz de duymuşsunuzdur. Ana babalar ne oluyor yani? Şimdi bu insanları alıyorlar, otobüslere bindiriyorlar ki bu sefer otobüsten indirirlerken benim dikkatimi bir şey çekti. Eli kelepçeli olan da çok vardı.
Hani gözaltına alınırken daha önce lay lay lom alınıp böyle laf falan atıyorlar diye gazetecilere. Bu sefer bir ciddi eli falan böyle kelepçeliler vardı arkadaşlar. Ben de sizleri özledim. Yayının başında açıkladım ara sıra neden kaybolduğumu. Değer mi diye düşünüyorum. Şimdi gelelim iş adamlarına. İş insanları da var bu kez. Ufak ufak başlıyor. Düşünsene Saadettin Saran Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlığını yaptı ki yasaklı madde kullanan herhangi biri Fenerbahçe'nin üyesi bile olamazken yani. Ne biçim ülke? Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında yeni operasyon. 22 kişi gözaltında. Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan, iş insanı Emre Tarih, ünlü mimar Eren Yorulmazer, borsacı Ferhan Kaya, Borsa Holding yöneticisi Ali Efe Bezci, Beko Ocakbaşı'nın sahibi Ahmet Karaoğlu ile Enis Ahmet Onat, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alındı. Evet, bu isimler özellikle Vatan Bilgisayar şaşırttı beni. Ne mesela şimdi yine Dobras'ın Sezen Aksu'ya ses çıkaramıyor. Hepimiz duyuyoruz. Ben duyduğumu söyledim. Emin değilim. Böyle bir iddia var. Hep kulaktan duyduğumuz bir magazinci olarak, bir iyi kötü sanat camiasından dostlar olan biri olarak duyduğumuz çok büyük iddiadır. Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe yani. Biz hiç duymadık ama buraya götürüldüğünü. Çoluk çocuk toplayıp götürülüyor habire. Bu sefer bir büyükbaş olarak Beren Saat ile Kenan Doğulu var ki onların kitleleri büyük. İşte Mabel Matiz pozitif çıktı. Bize ne? Bize ne? Yani hepimizin hayatında bir tane bir kendine zarar verdiği durum, dönem, bir şey varsa, başkasına zarar vermiyorsa, kendi sağlık problemi ise bize ne? Yani bunun kurbanı olmuş. Ben onları kurban ve hastalık olarak görüyorum. Bunun kurbanı olmuş insanları çıkarıyoruz biz, afişe ediyoruz. Meslek hayatlarına darbe vuruluyor. Ondan sonra bunu satanlar nerede? Baronlar nerede? Ağababalar nerede? Van'dan 1 kilo toz, bir otobüs mantığı nerede? Hangi geçitlerden, hangi kapılardan giriyor bu otobüs uyuşturucu? Avrupa'da şu an kullanılan legal uyuşturucunun, yani o otun, ki legal bir ot var orada, kanser hastalarına, Parkinson hastalarına, şeker hastalarına, hastanelerde verilen bir işte rahatlasınlar diye falan bir miktar ot var. Bir kısmını Türkiye'den geçirip alıyorlar. Yani bunu yapıyorsunuz. Biz bilmiyoruz. Enayiymişiz. Sanki uzaydan mekikle iniyormuş Avrupa'ya gibi. Şimdi kim getiriyor arkadaş bunu? Hatta öyle bir araştırma vardı ki Türkiye bu işi legal yapsa, ya bu sağlama işini, bütün dış bu borçlar 9 günde filan kapanıyordu yani. Öyle bir para var bu işte. Şimdi ben bu işin kurbanı olmuşum. Havaya girmişim. Arkadaşım içmiş. Onu da görmüşüm. Bakmışım. Ortamlar öyle. Meşhur olmuşum. Popom kalkmış. Hadi verin bana da de. Şimdi ben kurban saydım. Gel kızım sen niye ağlıyorsun sabahtan beri ya? Neyin peşindesin? Bir şey mi var rahatsızlığı? Tamam gel Angel. Angel. Tanıştırayım size Angel'la. Ne var annesi? Hadi ben kurbanım arkadaş. Bunu hırsızın hiç mi suçu yok? Ya bunu asıl satmak, getirmek, dağıtmak problem. Öyle değil mi? Hırsızın hiç mi suçu yok arkadaşlar? Ya biz öyle bir mantıkla davranıyoruz ki bunu kullanan suçlu asın vurun abalıya falan. Ünlüler ya bir de iyice görüyor musunuz sen şunu? Eski ünlüler hiçbir şey yapmamış gibi yani. Ondan sonra arkadaş peki bu şey ne olacak? Satan getiren dağıtan göz yuman yani o da var. İnsanlar kendi kendine o kadar mal kaçıramaz. Hep böyle bizde ya. Ben hiçbir zaman adaleti gerçek anlamda tecelli ettiğine maalesef ve herkes için aynı olduğuna inanamıyorum yani. İnanmıyorum daha doğrusu. Sırası gelen bir gidiyor gözüküyor. Adalet demişken Ozan Güven'e yapılan adaletsizlikten çok bahsettik. Ben de çok karşı çıktım. Yargısız infaz öyle avukat olmaz. Zannediyorum o da alkollüydü. Alkollü bir mekan. Birinin gideceksin de ağzının içine parmak sokacaksın da onu kışkırtacaksın da devlet cezasını vermiş. Mahkemesi temyizi davası sürmüş. İnsan içine çıkmayacaksın ne yapacaksın salla as bari. O zaman linç kültürü serbest olsun. Orada adam katrana bulayın ondan sonra da tüylere batırın. Yani o kadın olarak da bir de bizi arkasına alıyor. Kadınlar her yerde. Hayır abi ben öyle bir kadın değilim yani. Ben insanım önce sonra kadınım. Ama ben önce kadınım sonra insanım diyorsan o başka bir kafa.
Telefonla kimi arıyorsun ya? Ben önce kadınım sonra insanım diye bir şey yok. Önce insansın sonra kadın veya erkeksin. Hümanizm budur. Geçti o feminizm dalgaları ya. O varoşluk bence öyle feminizm yani. Kahve köşelerinde, bar köşelerinde kız kıza takılıp sabahlara kadar eğlenip kafayı bulup da erkekleri zorbalamak feminizm mi oldu yani şimdi? Kedi aradı şu an babamı. Babam da geri arıyor ne yapsın yani. Kedi eliyle aradı. Telefonda yüzümü gördüğü için kilidi açıldı. Anlıyor musunuz ne demek istediğim? Ne yapıyorsun öyle? Bakın bu ülkede komünist parayı hep söylüyorum. Ateist uçak sallanana kadar, feminist de kocayı bulana kadar feminizmin ne demek olduğunu bile bilmiyorlar. Dünyada doğru olan şey nedir? Hümanist olmak değil mi? İnsancıl olmak. Önce iyi insan olmak. Kadın olarak erkeğe üstünlük ve zorbalık taslamak değil yani. Dövmüş müdür? Bilemem. Hakim yargıladı, baktı, kadına da baktı, ona da baktı, yargıladı. Ben avukatım dosyalara eriştim diyor. Yok öyle nane. X bir avukat gidip de böyle özel bir dosyanın detaylarına erişemez. Yani o kadar saçmalıyorlar ki bazen. Biri benim bademciğime parmağını sokarak şöyle konuşsa bir 5 saniye falan tahammül ederim yani. Ağır tahrik var orada. Kadınsın diye mi bunu yapabiliyorsun sadece? Bizim gibi kadınları arkana alma o zaman kardeşim. Ben zorba değilim ya. Zorbasın. Bunu söyleyeyim. Ben olsam hemen mahkemeye veririm. Neden diyeceksiniz? Ozan Güven'in yine işleri iptal oldu. Yine tiyatro oyunu iptal oldu, turnesi iptal oldu. Birinin ekmeğiyle oynadı yani. Ama inşallah bu avukatın da akli dengesinin tartışılarak bazı şeylerle oynanır diye düşünüyorum bu saatten sonra. Şimdi bakın bakalım. Dünyanın her yerinde insan olmakla gurur duyuyoruz. Herkesin erkeği dişisi var. Feminizmden girdik. Dünyaca ünlü goril eşiyle tartışıyor. Sonra da insandan daha ağır düşüncelere dalıyor. Boşayım mı boşamayayım? Ev kimde kalır? Çocuklar nereye gider? Nafaka ne kadar ister bu kadın? Seviyorum özler miyim? Dolmayı iyi sarıyordu. Acaba yeni karı öyle sarar mı? Ayten de fena kadın değil. Benimkini boşayıp onu mu alsam? Artık özgür mü olsam filan bakın görün. Burada bir karı koca kavgası çıkıyor. Bayağı bir böyle. Ondan sonra da şiddet gösterdiği için karısına karaları bağlıyor, düşünüyor. Diyor ki şimdi bu kades yoktu gelmedi ama kameraya aldılar. Ne halt edeceğim ben şimdi? Karakola götürecekler. Götürecekler merkeze, öptürecekler herkese. Ne desek karakolda ifade ne olsa. Diyeyim ki önce o saldırdı. Kesin öyle diyeyim ben. Bir de diyeyim ki namus için yaptım diyeyim. Bak oradan da biraz yırtarım. 30 yıllık karım diyeyim. Ya şu karın da bir gönlünü alayım. Bilezik mi alsam? Ne bileyim mekik yüzük mü alsam? Ne etsem Allah kahretsin ya. Borç içindeyiz zaten. Of of nereden evlendim? Tadında konuşuyor yani. Düşünceli olması da bu. Yok bununki doğal sevgidir. Bizimki gibi maddi, manevi şeyler yoktur içinde. Bizde öyle bir maddiyat bilinci var ki. Kadınların çoğuna ver parayı kocalarını boşar. Çünkü yazık Anadolu'da ne yapacak yani? Herkes çocuğunu alıp Mor Çatı'ya gitmek istemiyor doğal olarak. Ne yapacağım Mor Çatı'da arkadaş? Kolay mı öyle evini düzenini mutfağın tencerenin tavanı bırakıp çocuğunun oralarda 30 kişi bir odada yaşamak? Yani hapis gibi. İstemiyor. Ha ben ona parayı bak nasıl koca boşuyor. Kocalara da ver parayı de ki tamam abi. Karını şey yapmayacağız. Senden nafaka almayacak. Evi de almayacak. Yeni bak çıtırlarla gez. Anında herkes boşanma davası açmazsa ne olayım? Bilemedin %70'i açar. Zaten %55 oldu boşanma oranı biliyorsunuz. Çok enteresan bir şekilde evlilik kurumunu yani bekarı ağlıyor koca bulacağım diye. Evlisi ağlıyor boşanacağım diye. 9 tane sevgilisi olan da ağlıyor bir tanesi adam etmiyor diye. Ben anlamıyorum ne oluyor. Şimdi madem sevgili yapacaksınız burada İstanbul'da yaşanan bir görüntü ekrana getiriyorum. Evli bir kadınla basılan adam 8. katın balkonundan nasıl iniyor iddiaya göre efendim? Neymiş?
maymun gibi atlayamıyorsan zamparalık yapmayacak mısın? Ne zamanki 8. kattan böyle maymun gibi, şempanze gibi tuta tuta inersin sen oralardan, o zaman zamparalığa çıkacaksın arkadaş. Zinaya o zaman girişeceksin. Bu becerin yoksa özellikle 8. katta evli kadınlarla birlikte olmayacaksın. Bunu buradan uyarayım. Evli kadınlar, siz de adamların sebebi olmayın. Yani bir cinsellik için insan 8. kattan şu şebeklikleri yapar mı? Yemin ediyorum şu gorilin tepkileri daha aklı başında bak. Goril daha insani. Bak, Erkekler bak, goril daha insani düşünüyor, burada görüyorsunuz. Böyle bir ağır abilik yapıyor. Buna goril diyoruz biz. Biz maymundan mı geldik? Allah sizi kahretmesin. Maymun bunlar be diyoruz. Şuna insan diyoruz. Şimdi bu örümcek adam bu yeteneğini niye kullanıyor? Evli kadının odasından kaçmış. Biri maymun, goril, sümme maymundan mı evrildik? Biri insan. Amaca bak, ulan bir çocuğu yangından kurtarmak için, bir köpeği, kediyi balkondan almak için anlayacağım da sırf cinsellik için insan kendini bu kadar ayaklara düşürür mü be kardeşim? Vay 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 vay. Neyse. Şimdi Işın Karaca'nın verdiği... bir dakika, Yaz nerede ya? Bir dakika, Yaz'ı çok beğeniyorum ben. Onunla ilgili komik bir şey. Ozan Güven'den bahsetmiştik bu arada. Ozan Güven'in uğradığı haksızlığı Zafer Algöz'e soruyorlar. Zafer Algöz bence yerli yerinde bir yorum yapıyor. İzleyelim. İllaki sorulacak. Evet, tabii Kendi de illaki konuştu. En son yaşadığı bir olay da vardı, bir Evet. kafede başına gelen. Mekan. Evet. Siz izlediniz mi? Neler söylemek istersiniz? Ben görüntüleri izledim. Bence çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin kalkıp bir başkasını yargının üstünde kendini görüp yargılaması, toplumun içerisinde böyle kalkıp konuşması bir kere çok hoş değil. Ozan orada çok beyefendilik göstermiş. Kendisini yürekten kutluyorum. Evet. Ben olsam ben daha farklı bir tepki gösterebilirdim yani. İyi tutmuş kendini. Çok teşekkür ediyoruz. Siz Sağ olun. konuştunuz mu, daha sonra görüşüyorsunuz? Arada hep telefonlarla Yani doğru, adam bak ne kadar dürüst konuşmuş. Dürüst insanları seviyorum. Ben olsam başka tepki gösterirdim diyor. Dürüst insanlar güzel. Olduğu gibi olan insanlar güzel. Entelektüel, sohbetli, yetenekli insanlar güzel. Şimdi gelelim efendim sevgili Teoman'a. Şimdi bu Teoman'ın yaptığını 28 yaşındaki Damiano David yapıyor. Bayılıyorum adama. Çok büyük aşığım. Evladım yaşında. Allah ömür versin. Çok yetenekli bir çocuk. Damiano David yapıyor. Bir de kombinezonla yapıyor, erkek olmasına rağmen. Batmıyor. Teoman yapınca millete batmış. Teoman coşmuş. Teoman böyle şarkı söylemeye karar vermiş takım elbiseyle. Abba yok, müziği bırakmadı. Müzik onu bırakacak bu gidişte. Yattığı yerden neler yapıyorsun Teo? Allah'ım ya Rabbim, sana geliyorum ya. Bak, Teoman'ı veriyorum bir daha. Böyle söylemeye karar vermişler. Bunu yapıyorlar yurt dışında. Yatarak söylemek moda bu ara. Böyle coşarak falan. Genelde rock bandleri. Teoman da rockçı tabii. Ama burada Sara krizi geçiriyormuş. Epilepsi krizi geçiriyormuş gibi duruyor. Teoman yapma böyle şeyler o gözlüklerle, takım elbiseyle. Millet rock kıyafetiyle yapıyor. Gözünü sevdiğim, yakışmıyor. Teoman da 60 oldu yani artık. Ya gerçi Teoman adamdır. Ben de çok severim. Kadınlar hakkında tezi vardır. Kadın çizgi romanları hakkında. Boğaziçi sosyoloji mezunu filandır adam yani. Hani Teoman deyip geçmeyin. Teoman'ın Viski ve Lazanya adlı şarkısı bence çok underrated dediğimiz, hakkından çok daha az değer gören bir çalışmadır. Daha yeni. Viski ve Lazanya'yı dinleyin ne olur. Biraz böyle sınırlarınızı zorlar. Güzeldir ama. Bu arada gelelim Yaz'a. Yaz Aziz Yıldırım'ın kızı. İnşallah ve Fenerbahçe'nin de ilk, o çok komik bir kız yalnız. Fenerbahçe'nin de ilk kadın başkanı o olur. Şimdiden Başkan Yaz diyorlar ona. Ben onu bir futbol yorumunda gördüm. Programa çıkmış. Yemin ediyorum yorumcular ağzına bakıyordu. Konuşması filan da fırlama. Hareketleri doğal böyle. 12 yaşında filan herhalde. Biraz belki büyüdü mü acaba? Bakalım Yaz'a. Yaz Başkan diye içeri giriyor kebapçıdan. Fenerbahçe şampiyon! Yaz Yıldırım başkan! Fenerbahçe şampiyon! Yaz
Ya çok komik değil mi bu Yazgül'ü? Bayılıyorum. Bunu böyle yaptırıyor yani, tezahürat da arkadan yaptırıyor yani. Tevazu göstermiyor, başkan havalarına girmiş. Şimdi bu film, bir film daha çevirmiş Yazgül'ü. Gidiyor makarna yiyor, tamam mı? Makarnaya da 6.000 lira para veriyor. Babası da diyor ki, yani parasızlıklarından değil, Türkiye'nin en zengin insanları da. Babası da diyor ki, kardeş diyor yani. Aziz Yıldırım diye mi kazıklıyorsunuz siz benim kızımı? Hayırdır diyor. Onca işinin gücünün arasında Yazgül'ün makarna yediği mekana gidiyor arkadaşlar. Sen benim kızıma makarnanın tabağına nasıl 6.000 lira yazarsın diye hesap sormaya. Adam da diyor ki, kızım diyor ona trüf mantarı rendeletti. Bolca da ekstra parmesan peynir. Aziz Yıldırım özür diliyor. Kusura bakma abiciğim diyor, geri dönüyor. Trüf mantarının kilosunu şimdi size söyleyeceğim. Grok, güncel bir cevap istiyorum senden. Trüf mantarının kilosu, ki kiloyla bulamayız da, hani 100 gramı falan kaç TL veya dolar? Ah. Evet, trüf mantarının fiyatını sordum sana. Gerçek trüf mantarı. Truffle. Trüf mantarı, evet. Gerçek trüf mantarının fiyatını sordum. Bana hemen cevap verir misin? Şimdi verecek ki bu da eski veriyor. Ucuz verir genelde buna rağmen. Şimdi arıyor. Gerçek siyah kış trüfü yani Tuber melanosporum şu an kilogramı 20.000 ila 35.000 lira civarında gidiyor. Türkiye'de yaz trüfü daha ucuz. 3.000-5.000 TL arası satılıyor genelde. Yani aslında siyah trüf mantarı binlerce dolar. Yani 1 kilo falan alamıyorsun. Ne bileyim size. Ne kadar? 5-6 bin dolar. 8-10 bin euro falan. Siyah trüf mantarının kilosu. Bizde taklitleri var. Yazı var onun. O daha açık renk, beyaz. Onlar ucuz. Hadi artık yani trüf mantarının kokusunu esans diye yaptılar. Şimdi mayonezlere, ondan sonra patateslere falan sepeliyorlar. Bak, sadece tuzunu yaptılar, onun kokusunu yani. Sepeliyorlar şöyle. Senin düz patatesin 250, trüf mantar yağlı patatesin 750 lira. Bir damla yağ koydular, bir damla toz koydular diye. Seninki gidip makarnaya trüf rendeletmiş. Yani siyah trüf rendeletmiş. Yine dediğim gibi Grok hep ucuz söylüyor, öyle bir şey değil. Evet, yani 3.000 ile 20.000 arası değil, çok daha fazla. 3.000 dolardan başlıyor, öyle diyeyim. 3.000'e trüf falan yok. Neyse, onu rendeletince Aziz Yıldırım hayırdır diye gittiği restorandan özür dilerim deyip çıkmış. Ya yazdaki kafaya bakar mısın? Çok, bu huyunu da çok sevdim. Benim çok sevdiğim bir yazar vardır. Oscar, yazar demeyeyim, adam artık düşünür diyeyim. Estetlerin kurucusu diyeyim, yani estetik sevenlerin akımının. Oscar Wilde'ın bir sözü vardır. İhtiyaçlarımdan vazgeçerim ama lükslerimden asla. Yani evde peynir yoktur, gider parfüm alır kafası gibi. Yazın o böyle lükslerini çok sevdim. Söylesene kızım babana, trüf rendelettik diye makarnalara. 6.000 lira yazmışlar oraya makarnayı, baban da. Adam düşün, yeni Fenerbahçe başkanı seçildi, işi gücü var falan. Gidiyor ve soruyor yani, ne yaptınız siz diye. Sonra da ama yine alttan almayı da biliyor. Anlaşıldı, bizim kız yapmış bu altı diye. Yaz galiba Londra'da okuyor. İngiltere'de okuyor. Şimdi tabii canım, bizim yediğimiz mantar değil yani. Bizim yediğimiz mantara mantar denmiyor arkadaşlar. Şimdi bir haber daha var. Müjdat Gezen'e rastladık. 84 yaşına giriyor Müjdat Gezen. Artık yoruldum diyor ama herkes de Volkan Konak'a örnek gösteriyor. Sahnede ölmek istiyor. Ölmeyin kardeşim sahnede. Hasta mısınız siz? Bizi üzüyorsunuz. Biz sizin son anlarınızı görmek zorunda mıyız? Sahnede falan ölmeyin. Gidin evinizde ölün. Tövbe tövbe. Ölme Müjdat abi, niye ölüyorsun yani? Allah gecinden versin de sahnede hiç ölmeyin ya. Dinlenin biraz, ayağınızı uzatın. 84'te basacağıma göre artık biraz yorgun hissettiğimi söyleyebilirim. Emekliye ayrılmayı düşünüyor musunuz peki? Bırakmayı düşünüyor musunuz zaten? Yok ya, sahnede alasmalık demeyi düşünüyorum. Yani rahmetli Volkan Konak gibi. Peki, çok Hepinize teşekkürler. İyi sahneler. Çok iyi sahneler hocam. Sağ ol. Arkadaş, en güzel uykuda falan biz bilemeyiz de orada ölme ya.
Allah Allah. Niye bizim önümüzde ölüyorsunuz siz yani? İyi vallahi. Yani sanatçılar her şeyi önümüzde yapmak istiyorlar. Aa, olacak iş değil. Yapma Müjdat abi, git. Rahat rahat evinde otur, gez. Ne bileyim, Göce'ye yerleş. Bodrum, Alaçatı feci oldu da. Göcek'te feci. Ne bileyim, Fethiye, Köyceğiz, oralara bak. Kıyı Kışlacık, Ören, Muğla'nın küçük köylerine bak falan. Bir şey yap yani. Niye sahnede öylesin zaten? Nedir bu ya? Zaten tiyatrodan para kazanmıyorsun. Kazandığın saçma sapan işlere gidiyor. Şimdi kilo vermekten bahsediyoruz. Ben hayatımda 3 kere 35 kilo verdim. Işın Karaca arkadaşlar 72 kilo birden verdi. Buyurun o inanılmaz değişime. Aldım bir kere. Kıyafetin hakkını vereceksin bebeğim. Kıyafetin hakkını vereceksin bebeğim derken bak, burada yüzdeki değişim olacak, o kadar boş verin nasıl olsa. Yani şimdi çok zayıf olmak çok güzel olmakla eş anlamlı olan bir şey değil. Ama zayıf olunca insan dinamik oluyor. Ne bileyim, daha böyle şey oluyor. Çalışkan gibi gözüküyor, genç gibi gözüküyor, ne bileyim. Yüz gidiyor mu? Evet. Zaten belli bir yaştan sonra doktor ne yersen ye dedi. Ama sahneye çıkıyorsa daha hareketli olması için, sağlığı da bozulmadıysa ki Işın Karaca yok hap aldı, yok ilaç iğne sıktı falan değil. Ben Işın'la 2 sene önce konuştum da Işın ciddi ciddi rejim yapıyordu. Ciddi ciddi yani. Yıllardır, 2 yıldır rejim yapıyor Işın. Normal 72 kilo vermesi, öyle kolayına kaçmadı. Çok istiyordu, verdi. Ama keşke gençken vereydi. Yani yokuşun inişine geçtikten sonra yaş itibariyle olmuyor. Neden olmuyor? 40 kilo olsan ne olacak? Podyumdan teklif mi gelecek, baleye mi başlayacaksın? Zayıf diyecekler. Nasıl bilirdiniz? Zayıf. Zayıf bilirdik diyecekler yani. O yüzden bu kadar zayıflamaya gerek yok, ama o şöyle bir bilinç. Rahat giyiniyorsun sahnedeyken veya ekrandayken. Bütün kıyafetler çok rahat oluyor üstüne. İkincisi de yaşlanırken yapabileceğin tek şey, kontrol edebileceğin tek şey kilon. Elinde olan tek. Zamanı geri çeviremiyorsun. Bazı izleri silemiyorsun. Ama zayıflarsam gençleşirim, zayıflarsam güzelleşirim kafasına giriyorsun. O yüzden belli bir yaşta hepimiz, ben de dahil, ayda bire, etli butlu mutlu benim lafım. Saldırıyoruz bir zayıflama havalarına. Ondan sonra bunalıma girip oturuyoruz popomuzun üstüne. Evet, Işın çok tatlı, dobra bir kadın. Gerçekten sanat dünyasında kilolu insanlara da uygulanan iğrenç bir mobbing var. Şişman. Ya resmen seni 2. lige atıyorlar. Şişman bu. Kilolu bu. Olmaz bu. Bunun görseli iyi değil. Bu böyle böyleyken şöyle falan. Olacak iş değil ya. Erkekler çok zayıf kadınlardan hoşlanır. Şişman kadınlardan hoşlanan salar bile bu modaya düşkün oldukları için bu aralar beraber olurlar ama kollarına takıp gezdirmezler maalesef. Öyle bir huyları var erkeklerin. Ciddi ikiyüzlülükleri var. Hoşlandıkları, gerçek zevk aldıkları birlikte olmaktan kadınları huy olarak veya fiziksel olarak kollarına takıp gezdirmiyorlar. Çünkü arabaya binmek, işte ne bileyim, hani daha pahalı bir saat almak gibi bir şey olarak görüyorlar kollarındaki kadını. Rezillik yani. Biraz parası, biraz itibarı olan erkeğin kadınlara uyguladığı zorbalık gibisi yok. Yani sanki dönercide sipariş veriyor. Öyle. Şimdi kendiniz gibi dostlar edinmek adına sizi tekrar bugün kapatırken Ayon'a davet edeceğim. Her akşam benim sohbetimi dinleyebilir. Bir de siz bana cevap vererek karşılıklı böyle yüz yüze konuşabilirsiniz Zoom toplantılarımızda. Bayram seyran demeden haftanın 7 gecesi oradayım. İster buradaki numarayı arayın, ister gelin. Ama hem bazen de işte sosyolog, psikolog, hoca, yani çok ciddi insanlar, çok iyi, güzel insanlar var. Astrolog, işte kitap kulübü, yazarlık kulübü, tiyatro kulübü. Size şunu söyleyeceğim. Bedava değil. Ayda 1000 TL. Ama 30 tane Zoom toplantısı ayda 1000 liraya. Yani olabilecek en ucuz yapı. Hani çünkü bunun bir internet boyutu, mali müşavir boyutu, çünkü fiş kesiyoruz, vergi ediyoruz. Bunun bir avukat boyutu var. 1000 lira ayda. Yıllık peşin alıyoruz. Bakın tırnak içinde bunu söyleyeyim. Yıllık peşin ayda 1000 lira. Çünkü bazı atölyeler 3 ay sürüyor. Zaten alıştın mı çıkamıyorsun ve bin artık olmuş 2 tane kahve parası. Hiçbir mali müşavir 1000 lira fatura kesmiyor.
Zaten spora yazılıyorsun kaç lira. Üyeliği alıyorlar peşin. Bir de Zoom toplantıları şu an piyasada 3 ila 5 bin arası. Bir tanesi. Yani demektir ki bir yıl içinde 3 kere dinleseniz paranız çıkacak. O yüzden böyle kişisel gelişimde para vermek istemeyenler boşuna yazıp doldurmasın orayı. Ziyanı oluyor, emek ziyanı oluyor benim için de sizin için de. İkincisi mutluluk kampı başlıyor. Okullar kapanmadan Alaçatı'nın en güzel zamanı Haziran ve Eylül'dür. Biraz Ekim'dir hatta yani. Ekim'de de güzeldir. Temmuz, Ağustos insan çorbası. Hava da karışıktır. Buraya ait Gerence diye adlandırdığı yerlilerin bir garip rüzgara eser. O dalga karışır, su karışır falan filan, böyle havlunu seremezsin. İnsanlar üst üste filan. Millet, piknikçiler orada, trafikten geçilmez. En güzel ayına gelin. 18'i 21'i arası efendim. 4 gece 3 gün çok iyi bir otelde. Geçen senenin fiyatına hem kahvaltı hem akşam yemekli her şey dahil bir mutluluk kampımız var. Ona da bu numaradan ulaşın, Instagram'dan ulaşın. Gelin birlikte yaş günümü kutlayalım. Hoşça kalın, sevgi ve saygımla en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.